Bugün yine yollardayım. Bir firmaya gidiyorum. Özellikle Türkiye'de e-ticaret yapan Trendyol, hepsi burada, Amazon Türkiye gibi pazar yerlerine satış yapanlar, biliyorsunuz, paketlemeleri ve depolamaları hep kendi çözümleriyle halletmeleri gerekiyor. Ve sarf malzemelerine, paket malzemelerine çok fazla zam geldi. Maliyetler paketlemede oldukça arttı. Depolama zaten büyük problem. Şimdi gideceğim firma ismi Makrolog. Tüm bu işlemleri, yani fulfillment hizmetlerini kendi içlerinde hallediyorlar, yapıyorlar. Ve normalde satış yapan, e-ticaret yapan kişinin paketleme ve operasyona harcadığı paradan çok çok daha uygun bir fiyata bu işi çözüyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Ben detaylarını incelemiştim. Şimdi depolarına ziyaret için kendilerinden randevu aldım. Gideceğim, depolarını gezeceğim. Siz de beni takip edeceksiniz. Aklınızdaki tüm soruları ben hiç merak etmeyin. Direkt olarak oradaki yetkili kişiye de soracağım. Tüm detaylarıyla inceleyeceğiz oradaki depoyu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi deponuza şöyle bir baktığım zaman bayağı büyük aslında. Önce şuradan başlayalım isterseniz. Bu bölüm Tabii ki burası nedir tam benim olarak? operasyon bölümüm. Bütün operasyonumuz burada dönüyor. Paketlemesi, etiketlenmesi, siparişlerin takip edilmesi, kargoların çıkışları hepsi buradan yapılıyor. Operasyon bölümünden yapılıyor. Kendi e-ticaret sitesi üzerinden sipariş alanların siparişleri düştüğünde ilk paketlemenin yapıldığı yer burası mı oluyor? Evet, siparişleri ekranlardan takip ediyoruz. Bize konumlarını söylüyor, ürünleri nereden alacağımızı söylüyor. Ürünleri gidip lokasyonlarından alıyoruz. Paketlemesini bu bölümde yapıyoruz. Paketlemesini yaptıktan sonra bu bölümde etiketlemesini, kontrolünü, 2 tane kontrolümüz var. Resim kontrol diye bir bölümümüz var. Resimlerini çekiyoruz bu şekilde. Resimlerini çektikten sonra buradan teslimatını gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Şu an bir paketleme yapılıyor galiba, ürün paketlemesi. Bir bakabilir miyiz? Tabii, Nasıl oluyor? buyurun. Hem cam hem de sıvı bir ürünümüz var. Bunun için ekstra bir paketleme yapıyoruz. Paketlememiz önce streç, sonra bant, ondan sonra pat pat şeklinde gerçekleştiriyor. Özel kendine ait kolileri var. Bu koliler paketlendikten sonra tekrardan pat patlanıyor. Pat patladıktan sonra tekrardan etiket kontrolü yapılıp kargoya veriyoruz. Teslimatını yapıyoruz bu ürünlerin. Çok güzel, bayağı da güzel paketlendi. 5 litrelik böyle ürünlerimiz var. Bunlar da streçleniyor. Koruma muhafaza bilezik dediğimiz ürünleri var. Bu şekilde taşıma esnasında darbe görmesin, ezilmesin diye ekstra bir paketleme yapıyoruz. Peki bir şey soracağım. Burada bizim mesela çok büyük bir ürün satıyorsak, yani ortalama 10 desilik, 15 desilik bir üründen Evet. bahsediyorum. Bu paketleme alanında onlar nasıl yapılıyor? Büyük ürünlerde çember de kullanıyoruz genellikle ekstradan. 10 desiye kadar ürünleri de burada yapıyoruz. Yani buradaki şu an sadece maksimum 10 desiye kadar işlem yapıyoruz. Yani bir müşteri atıyorum mikrodalga fırın satıyorsa, Evet. Trendyol ya da hepsi burada.com'da ve ürünleri buraya deponuza koyduysa burada o ürünler paketlenebiliyor çok rahat. Evet. Burada tam olarak nasıl bir operasyon yürütülüyor? Yani paketleme alanının içinde olduğu için soruyorum. Burada paketlenen ürünlerin etiketleri yapıştırılacak ve etiketlerin kontrolü yapılacak. Hangi pazar yerinden satış yapıyorsa müşteri, biz kendi sistemimizden ekstra hariç olarak pazar yerinden de kontrolünü sağlıyoruz. Çünkü hani API'lerle bağlantılı olduğumuz için gidip soruyor, bu etikette bu ürün paketlenmiş ama bu doğru mu? Görselini görebilir miyim diyor. Çok mantıklı. Tam olarak nasıl çalışıyor bu yazılım peki paketleme esnasında? Yazılım şu şekilde çalışıyor. Aslında çok basit. Şöyle çok basit. Pazar yerleri size bir API kullanıcı adı şifresi veriyor. Bunları bizimle paylaşıyorsunuz veya siz giriyorsunuz panele. Hani tamamıyla hepsini kendiniz yapabiliyorsunuz. API kodlarına girdikten 15 dakika sonra siparişiniz bize düşmeye başlıyor. Ürünleriniz burada olduğu için bizde hangi rafta olduğunu direkt söylüyor. İşte OD3 rafından gidin ürünü alın, paketleyin ve etiketleyin diyor. Bunları bu şekilde takip edebiliyoruz. Paketleme bölümünde dağılım listemiz var. Burada mı yapılıyor o dağılım işlemi dediğiniz? Evet, dağılım listesi veriliyor. Sepet sepet arkadaşlar ürünleri topluyorlar. Bu bölüme geldikten sonra etiketleniyor, paketleniyor, kontrolleri yapılıp en sonunda ürünler çıkarken fotoğrafı çekiliyor. Peki ben bu fotoğraf olayını tam anlamadım. Fotoğraf dediğiniz nasıl çalışıyor ve ne amaçla kullanılıyor? Tabii öncelikle kontrol ekranımız var. Hani ürün gerçekten doğru mu, değil mi diye bir bölümümüz var. Ürünümüz geldiği zaman bu kendimize ait bir etiket. Bu etiketle şu şekilde ürünü okutuyorlar. Ürün okutulduktan sonra pazar yerine gidip pazar yerinden bu ürünün hangi ürün olduğunu gösteriyoruz. Eğer gerçekten gördükten sonra emin olamazsa ürünün işte boyutu değişik olabilir, rengi değişik olabilir.
Burada bir bölümümüz var. Sitesinden gidip görebiliyor. Yani bu satışta aslında nedir? Satışta Trendyol'daki bu üründür. Buna emin olduktan sonra artık bu ürün hazır. Şuradaki sistemde yapılıyor herhalde değil mi? Evet, otomasyon olarak oluyor. Arkadaşlar diziyorlar ürünleri. En son bütün işlemleri bittikten sonra otomatik bir şekilde barkodu okutuluyor, fotoğrafı çekiliyor ve artık kendi gerekli bölümüne düşüyor. Bu ürün artık ilk çekini gördü, ilk çekini yapıldı. Sıkıntı yok. Artık bunu stoktan düşürüp kargosuna teslim Kargoya edeceğiz. göndereceğiz. Evet, yani çuvallayacağız veya paletleyeceğiz. Tamam. Barkod okutulduğu zaman ekranda fotoğrafı çıkıyor tekrardan. İkinci bir teyit oluyor aslında. Evet, tekrardan görüyor. Diyor ki bu ürün budur. Ondan sonra gerekli bölümlere Trendyol Express veya hepsi burada hangi pazar yeri ise Oraya gönderiyoruz. oraya gönderiyoruz. Çok iyi ya. Tekrar bir kargo poşetine konma ya da bir işlem gibi bir şey oluyor mu? Şu şekilde hani bu bizim müşterimizle alakalı bir durum açıkçası. Müşterinin isteğine göre işte kargo poşeti veya biz genellikle şeffaf paketleme yapıyoruz. Çünkü ürün gözüksün istiyor müşteri. Hani kargoyu aldığında reddedecekse veya bir sıkıntısı varsa direkt böyle yapması lazım. Direkt görüp çıkartması lazım. Gözükmesin istiyorsa, özel bir Gözükmesini ürünse. istiyorsa ona göre paketleme yapıyoruz. Müşteri isterse kargo poşeti, istemezse böyle şeffaf Kendine paket. ait bir poşet yapabiliyoruz. Kendine ait bant atıyoruz bazı müşterimizde. Kendine ait bantı olabiliyor. Bantını kullanabiliyoruz. Bu müşteri bazlı değişebiliyor. Şurada bir ekran var mesela, bir LCD ekran. Bu ekrandaki süreç nedir işlemde? Bu ekrandaki süreç şu şekilde: gelen anlık siparişleri görüyoruz. Hangi müşteriden hangi sipariş geldi onlara Evet, göre. evet. Anlık bir şekilde görüyoruz. Çok iyi, çok iyi. Yani sistem şöyle, işte 120 saniyede bir hemen refresh eder kendini. 120 saniyede bir sürekli siparişi görürüz. Ve bu örnek veriyorum, burası sürekli yenilenir, sürekli. O yüzden hani sipariş kaçırma gibi bir olasılığımız yok. Çünkü bu verilerin hepsi direkt panellerden geliyor. Yani gene kendi sistemimden değil, ekstradan panellere de bağlanıyorum. Diyorum ki kaç sipariş var, kaç sipariş var, sürekli soru şeklinde dönüyor bunlar. Güzel. Ya bu işi aslında şey yapmışsınız, böyle tam detay ihtiyaçları tespit edip böyle entegre etmişsiniz. Evet, aslında şöyle oldu. Dediğim gibi ilk başta ben bu işi kendim yapıyordum. Ama nerede hata yapabilirim ve nerede hata yapıyorum? Yaptığım hataları tespit ettim. Ne kadar kontrol edebiliyoruz ona bakıyorum. Fazlasıyla kontrol etmeye çalışıyorum. 3 tane çek bölümüm var gördüğünüz gibi. 3 tane çekten geçirip hani yanlış, çünkü iade çok büyük problem oluyor müşteriler için. İade oranları çok ciddi düşüyor müşterilerimize. Zaten puanlarıyla vesaire hemen fark ediyorlar bunu. Burası yine herhalde paketleme alanına gidecek ürünler herhalde değil mi? Evet, Orada bunlar bayağı paketleniyorlar. ürün var. Paketlenmesi yapıldıktan sonra etiketlenecek. Yani mesela bu müşterimiz özellikle şeffaf kargo istiyor. ihtiyaca göre İhtiyacı çözüm göre üretiyoruz. hemen çözüm üretiyoruz. Çok iyi, güzel. Bizim burada 2 tane depo sistemimiz var. Bir online, bir de offline depo olarak işlem yapıyoruz. Offline depomuz, online depomuzu hep besleyen taraftır. Online demek online satışların olduğu depolar. Diğeri de offline mağaza siparişleri mi? Tam Yok, orayı şu anlamadım. şekilde söyleyeyim. Online'da her zaman stoklu hazır ürün olur, paketli. Hızlı giden ürünler diye söyleyebilirim size, hani sizin tarafınızdan. Sürekli satılan bir 400 kalem mal vardır. Bunlar online'da dururlar. Ha, şunlar mesela hızlı satılan ürünler olduğu için bu şekilde Evet. rafa yerleştirdiniz. Evet, bunlar çoğu paketlidir. Bunlar azaldığı zaman sistem bizi uyarır. Der ki bu ürün günlük bir hani yapay zekayı orada kullanıyoruz. Şöyle diyor: bu ürün günde 20-20 satıyor. Yani bir haftada şu kadar satacaktır. O yüzden acil olarak burayı destekle. Desteklemek için de bunun offline bölümünde kolili hali var, öyle söyleyeyim size. Kolilerden açılıp paketlenip yerlerine yerleştiriyor. O yüzden online diyoruz. Perakende satış ambalajıyla online'da depolanıyor hızlı sattığı için. Evet. Buranın stoğu azalırsa da offline'daki kolilerden buraya takviye yapılıyor. Evet, evet, Doğru o anladım. şekilde, Süper, çok mantıklıymış. Burada 2000 kalem şu an bir ürün var. Ama çok farklı sektörlere hizmet vermekteyiz. Şu şekilde mesela medikal bölümümüz var. Medikal Şurası mı? ürünlerin çıkışı yapılıyor, evet. Medikal ürünler buradan çok hızlı 24 saat çalıştığımız için, yani çift vardiya olduğu için hastanelere vesaire acil işte kan durdurucu ürünler lazım oluyor. Direkt çıkışları buradan yapılıyor. Gene aynı raf sisteminde, yani biz personel kaç olursa olsun diyor ki OD73'ten ürünü al, paketle ve gönder diyor. Geliyorlar, raflarımız var. Raflardan ürünleri alıyorlar, paketleyip hemen gönderiyorlar. Şu raf numarası dediğiniz üzerinde yazan kağıttaki numaralar değil mi? Evet, o numaralar. Hepsinin yerleri bellidir. Gidip direkt bölümünden alıp sistemden check-in yapıp çıkışını sağlayabilirler. Şimdi ben müşteri olarak mesela işte Makrolog'da anlaştım. Trendyol'da satış yapıyorum. Sattığım üründe işte diyelim ki kol saati. Evet.
günde 50 tane satıyorum. Evet. Dedim ki ya 10.000 taneyi depoya koyayım. İşte şu arkanızdaki koliler gibi kolilerim var. Evet. Ben bu ürünleri size getirdiğimde, yani koli olarak gönderdiğimde siz kendiniz buraya paletleyip bu şekilde bantlamışsınız mesela kolileri. Bu şekilde mi siz mi yerleştiriyorsunuz? Evet, Ben yerleştirmesini hiç müdahil biliyoruz. olmuyorum bu konuda, Evet, değil hayır. mi? Bu konuda sadece siz ilgileniyorsunuz. Tabii ki siz hatta müşterilerimiz öyle yapıyor. Kendi depoları gibi görüyorlar. Bize bir sadece bilgilendirici mail atıyorlar. İşte merhabalar şu aracım gelecektir diye. Şu plakalı, şu ürünler benimdir diye. Biz de bunun teyidini yapıyoruz. Teyit yapıldıktan sonra ürünler geliyor. Paketlerinde bir hasar varsa biz bütün gelişlerde direkt aracı fotoğraflıyoruz. Ürünü indirip tekrar fotoğraflıyoruz. Anladım. Bir hasar varsa bildiriyoruz. Ya da mesela bazı müşterimiz şunu diyebiliyor. Kutuları gönderiyoruz ama saatler yanında geliyor. Saatleri koyar mısınız içine? Ürün Birleştirme birleştirme. yapar mısın? 50 kuruşa yapacak, örnek veriyorum. Biz diyoruz ki 25 kuruşa biz yapabiliriz. Sadece soruyoruz. Peki mesela şurada Komin'in mesela mısır yağı var. Şimdi dikkatimi çektiği için söylüyorum. Bunu işte A firması satıyor, Trendyol'da satıyor. Evet. Şimdi ben de B firmasıyım. Ben de aynı ürünü satıyorum. Evet. Buybox'ta satış Tabii yapıyoruz ki. diyelim ki. Siz benim komili mısır yağımla Ahmet'in komili mısır yağını nasıl ayrıştırıyorsunuz? Şu şekilde ayrıştırıyoruz. Zaten müşterilerimizin hiçbirinin aynı rafta malı olamaz. Çünkü raflar bölüm bölüm, palet palet kodlaması ona göre ayrı. Ha, şu QR kodlar Evet. bağımsız bir müşteri mi ifade Evet, ediyor? evet. Bağımsız müşteri değil mi? Bağımsız rafı ifade eder. Rafı ifade ediyor. Anladım. Der ki E41'de de mısır yağı var, işte E42'de mısır yağı var. E42'deki Tugger Bey'inkidir. Öteki müşterinindir. Şimdi ben Amazon'da depolarını gezdiğim için tabii orası farklı bir teknoloji kullanıyor Evet. da ama çalışma mantığı sistemi birebir aynı yani. Herhalde oradan biraz esinlenme de olmuş olabilir. Çünkü çok böyle stratejik olarak ve işleyiş olarak müşteriyi, yani daha doğrusu satıcıyı kolaylaştıran uygulamalar var, öyle gördüm. Bu bir kopya olmadı benim için çünkü ben bunu kendim nasıl bulurum diye yaparken oldu. Hani Aklın yolu bildi diye. Evet, sonra öyle çıktı zaten. Sonra araştırmaya başladım. Ben dedim neden Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışıyorum? Hani nasıl yapmışlar diye bir baktım. Aynısı yapılmış zaten. Tabii, evet. Bunun sınırı yok. Çok fazla da detaylandırabilirim. Şurada mesela mal kabul ve iade bölümü diye sağlı sollu bir tane tabela gördüm. Evet. Burayı da bana gösterir misiniz? Tabii ki, tabii Nedir ki. burası? Mal kabul dediğim gibi bizim için çok yavaş ilerler. Çünkü çok detaylı bakarız. Çünkü ilk başta nasıl malı alıyorsak müşteriye de o şekilde gider. O yüzden çok hassas bir şekilde davranırız. Daha ürün girmeden lokasyonu bellidir. Hani ürün alınırken işte rafı bellidir onun, G1-3'e girecek diye. Çünkü bizim bütün raf sistemlerimizin metreküp hesabıyla yapılmıştır. Müşteriden ürünler geldiği zaman metreküpleri belli olur ya da biz ölçeriz. Ondan sonra metreküplerine göre raf boşluklara göre yerleştirilir. Şu iade bölümü mü? Evet, iade bölümü. İadelerde biraz hijyen bizim için önemli orada. Çünkü hangi koşullarda bize geldi bilmiyoruz ya da nasıl bir süreç gördü bunu bilmiyoruz. Burası biraz karantina bölgesi diyebilirim. Ki burada bir bakabilir miyiz oraya? Mal kabulü nasıl bir kabul yapılıyor? Yani ben mesela diyelim ki kargo şirketinin aracıyla size ürünleri gönderdim. İşte 5-6 tane koli gönderdim. Siz buradan mı alıyorsunuz direkt ürünü? Araç direkt buraya Kargo içeri aracı. girer. Ha, içeri giriyor buraya. Evet, araç buraya içeri girebiliyor. Buraya hani tır da alabiliyoruz, hiç sıkıntı olmuyor. Tırın içinde neredeyse sayım yapıyoruz hani ilk ürünü indirirken. Burada tırımız yanaştıktan sonra da burada elleştirmesi, sayılması vesairesi yapılır. Burada indirildikten sonra içerideki offline tarafımıza geçiyor. Güzel. Bu tarafı aynı zamanda da iade kabul olarak da kullanıyoruz. Peki bir şey soracağım. Burada ben diyelim ki herhangi bir kargo şirketiyle ya da bir lojistik firmasıyla değil de kendi aracımla kolileri yükledim bagajıma. Evet. 5 tane kolim var. Buraya getireceğim ürünlerimi. Tabii. Uğraşmak istemiyorum. Ben kendi aracımla buradan girip size veriyorum değil mi Tabii ürünleri? ki, tabii. O da olabiliyor yani. Tabii kendi aracınızda. Ya sadece şöyle bir şey süper. var. Bilgilendirme yaptığınız sürece hiçbir problem olmaz. Geldiğiniz her zaman malınızı bize teslim edebilirsiniz. Sistem tam Türkiye'de e-ticaret yapan, Trendyol'da, hepsi burada gibi platformlarda satış yapanlar için ilaç gibi. Yani kendi evinde, ofisine depolaması yerine buraya getirsin, burada depolasın. Siparişi size göndersin. Siz müşteriden aldığı siparişi burada paketleyin, onun müşterisine gönderin. Evet, Yani burada sistem böyle çok güzel çalışıyor ama Trendyol, hepsi burada ve diğer birçok pazar yeriyle entegresiniz değil mi? Evet. Hepsi sizin müşteriye sunduğunuz aslında bir entegrasyon sistemi. Evet. Peki burada neden müşteri kendisi paketleyip kendi müşterisine kargolamak yerine sizinle çalışsın? Yani burada bir fiyat avantajı var mı? Maliyet Evet, avantajı. maliyet avantajı var. Yani bizi Nasıl? seçme. Maliyet avantajımız şu şekilde var. Sizin işte pat maliyetiniz,
Yani biz çünkü çoğu şeyi toptan alıyoruz, yani o konuda bir kere öndeyiz. Evde yapanların en çok sıkıntısı şu oluyor, işte kargoya bırakamadım. Yetiştiremedim. Kargoya bırakacağı zaman evde beklese ürün nasıl bulacak? Doğru. Ya da nasıl hayatını idame edecek? Kargo şirketleri buraya geliyor değil mi? Kargo şirketlerinin araçları buraya akşamları gelirler. Paletli veya çuvallı bir şekilde ürünlerini alırlar, götürürler. Peki şimdi bir satıcı olarak düşünüyorum. Benim bir paketleme maliyetim ne olabilir? Mesela işte Komil'in o zeytinyağını satıyorum. Bir pat maliyetim bir ürün için herhalde 3-4 TL civarı tutar diye tahmin ediyorum. Koli ne kadar şu an o ebatlarda bir koli? 8-9 lira vardır. Sonrasında tabii onu emek sarf ediyorum, yani kolileyeceğim, paketleyeceğim, etiketi basacağım vesaire. Orada bir emek var. Yani parayla ölçülemem bir emek var. Bir de zaman var. Öyle depolama maliyeti var. Maliyetler nasıl hesaplanıyor? Nasıl bir ücretlendirme var? Videonun yayınlandığı Eylül 2022 itibariyle bir fiyat da verebilirsiniz. Bizim fiyat politikamız tek fiyat politikası. Depoya bu kadar, işte etiketlemeye bu kadar, işte forkliftlere buraya koydum bu kadar, şunu yaptım, koliledim vesaire şeklinde değil. Biz bunu tek fiyat politikası yapıyoruz. Nasıl fiyatlama yapıyoruz? Şu şekilde, müşterinin çıktığı sipariş sayısıyla alakalı. Günlük 1000 siparişiniz çıkıyor buradan diyelim. 3,5 liradan başlayan bir fiyat söylüyorum. En büyük avantajı şu, sadece şunu söyleyeyim. Depolama tarafında 200 metreküpe kadar eğer 1000 sipariş çıkıyorsanız ücretsiz depolama alanı veriyorum. Zaten online depo burası, yani burada ürünü tutmamak lazım. 200 metreküp çok hızlı biter 1000 siparişte günlük. O yüzden bu şekilde rahat bir şekilde depolama ücreti almıyorum. Günlük mesela 10 siparişi varsa kişinin. 2 palet, 3 palet, yani sayıya göre değişiyor. Ama bizim ortalama biz şunu söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki 200 metreküpe kadar depolama ücreti almıyoruz. Ondan sonraki süreçte sözleşmemize göre değişiyor fiyatlar. Ama şu şekilde biliyor müşteri. Eğer ilk başta sözleşmede dediysek 6 ay boyunca sipariş başı 3,5 TL bir fiyat verirsem müşteri şunu bilir. Trendyol veya herhangi bir pazar yerinden siparişim çıktığı zaman maliyetini, çünkü benim de ilk başta işte çok sıkıntı yaşadığım buydu. Maliyet hesaplayamıyorduk. Müşteri şunu bilebilir. Kargoya bu kadar, komisyon bu kadar, el işleme süreci de bu kadar. 3,5 TL diye hesaplayıp istediği fiyatı verebilir. Burada hiçbir sürprizle karşılaşmaz. Örnek veriyorum, şu şekilde 2 tane ürün birleşti. Yani bir siparişti, ikili bir ürün oldu. Biz buna sipariş başı fiyat alıyoruz. Sepet fiyatıdır bu. Ürün başı değil. Sepet fiyatı. 6 kalem ürün birleşmiştir. Bir siparişse gene fiyatı budur. Trendyol'da satış yapan kişi diyor ki benim ürünüm bu, işte 3 parça sipariş geldi, kargola. Kargoladınız, işte 3,5-5,5 neyse bir bedel alındı müşteriden. Evet. Sonrasında o iade geldi. Size dedi ki ya iade geldi, kutusu yıpranmadıysa bir daha satabiliriz. O iade için bir ücret alınmıyor mu? Şu şekilde, iade gelen sayılar da sipariş sayısı gibidir. Yani 1000 tane siparişiniz gidiyorsa 100 tane günlük ortalama iadeniz geliyordur. Bunlar da aynı 100 çarpı 3,5 gibi düşünün. Aynı paket. Aynı. Çünkü aynı işlem orada da yapılıyor. Siparişten çıkıştan iade süreci daha zordur. Ürün açılır, bakılır, hasar görmüş mü ya da pakete hasar görmüş mü, buna bakılır. Ona göre işlem ve bu işlenir müşteriye bilgi olarak. İşte stoğa girilecek veya geri dönüşüme gönderilecek. Peki ben şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Bu videoyu izleyen kişiler, şimdi Türkiye'de e-ticaret yapan insanlar, iyi tamam ben Makbolog'da çalışayım, ikna oldum. Hani gayet de güzel deposu var, her şey iyi, fiyatlar da iyi dediler ama yine de sizi tanımak istiyorlar. Yani yine de bir denemek istiyorlar. Bakalım olacak mı? Bu kişilere özel bir indirim, yani en azından bir 100 kişi, 200 kişiye bir indirim, bir kolaylık, bir fırsat sunulabilir mi? Tabii ki, yani şu şekilde yapabiliriz. İlk 50 müşteriye %40 indirim yapabilirim. Bunu da aynı süreçte devam ettirebilirim. Aynı süreçler. Yani o 50 müşteri sadece 2-3 aylık değil, bunu 1 sene, 2 sene yapabilirim yani. Sürekli yapabilirim. Evet. Bunu biraz daha tutsak çünkü 40 bayağı az ama... Bunu tam 100 kişiye çıkartabiliriz. Evet, yani 2 katı olacak sizin için tabii ki de. Bu hep aynı yayınlarda aynı şeye düşüyorum. 100 kişiye yapabiliriz bunu. Teşekkür ederim. Bize web sitemizden form doldurarak ulaşabilirler. Telefonla uğraşabilirler. İsteyen buraya gelebilir, burada tanışabiliriz. Gerçekten güzel hizmet veriyorsunuz. Ben beğendim. Gayet profesyonel yapıyorsunuz bu işi. Tam böyle Türk insanının istediği tarzda yapıyorsunuz. Detaylar, incelikler, çok güzel böyle yerleştirilmiş yaptığınız işe. O detaylara hayran kaldım açıkçası. Bizim insanımız biraz da böyle sıcak iletişimi sever. Bir ihtiyacı olduğu zaman direkt olarak ya işte şunu yapabilir miyiz? Ya paketi şöyle yapabilir miyiz? Ya da ya benim işte 5 tane siparişim vardı, işte onu şöyle gönderebilir miyiz gibi. Yani bu tarz ihtiyaçları çözüyor olmaz bence bu sektörde tam bir ilaç olmuş. Tebrik ederim. Bizi buraya davet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler edindik. Umuyorum izleyiciler de edinmiştir diye düşünüyorum.
Tekrar görüşürüz. Çok sağ Görüşmek olun üzere. her şey için. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederim. E-ticaret yapanlar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçek anlamda ürün paketlemek, siparişleri müşteriye zamanda göndermek çok zor. Çok kolay bir operasyon değil. Hem ambalaj maliyeti hem de operasyonel gümrükler biraz işi zorlaştırabiliyor. Ama gördüğünüz gibi burada işler gayet kolay ve ekonomik çözülebiliyor. O yüzden ben şu an tavsiye ediyorum kendilerini. Aşağıda zaten bir link bıraktık. Oradan da firmaya, Makrolog'a ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl satış yapıyorsunuz? Gönderilerinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Aşağıya yorumlara detaylı yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.